Bir işletim sistemine aşık olmak mümkün mü? Peki ya o işletim sistemi sizinle birlikte gelişip değişmeye başlarsa ona duyduğunuz hisler gerçek mi sayılır? Yalnızlığın modern çağdaki en keskin yüzlerinden birini ve teknolojiyle kurduğumuz o karmaşık, çoğu zaman sorgulanası bağı beyaz perdeye taşıyan özel bir filmden bahsedeceğiz bugün. 2013 yapımı Aşk, orijinal adıyla Her. Bu tarz derin analizleri ve yolculukları seviyorsanız, videonun ortasında unutmamak adına şimdi aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız konumuza derinlemesine dalalım. Bu video sizi tam da bu soruların ortasına bırakacak. Teknoloji çağında ilişkilerinizi nasıl yeniden tanımladığımızı, yapay zekanın insan deneyimindeki yerini ve belki de en önemlisi insan olmanın aslında ne anlama geldiğini birlikte sorgulayacağız. Her filmi sadece bir bilim kurgu aşk hikayesi değil, aynı zamanda çağımızın en temel duygularından biri olan yalnızlığın, dijitalleşen dünyada aldığı şekli de ele alan derin bir eser. Eğer dijital çağda duygusal bağlar kurmanın sınırlarını merak ediyorsanız, bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Aşk, Her filmi yakın bir gelecekte Los Angeles şehrinde geçiyor. Yönetmenliğini Spike Jonze'un üstlendiği bu film, izleyiciyi yalnızlığın modern toplumdaki etkilerine, dijitalleşmenin insan ilişkileri, filmdeki dönüştürücü gücüne ve yapay zekanın giderek artan varlığına dair düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor. Filmin temel mantığı, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanların duygusal ihtiyaçlarının nasıl değiştiği ve bu ihtiyaçları karşılamak için nelerin gerçek veya doğal sayılacağı sorusu üzerine kurulu. Evrenin kurallarına baktığımızda, her filminin dünyası, bugünümüzden çok da uzak olmayan bir tablo çiziyor. İnsanlar, akıllı telefonlar ve diğer dijital cihazlarla sürekli etkileşim halinde sanal gerçeklik oyunları oynuyor, yapay zeka destekli asistanlarla günlük işlerini hallediyorlar. Ancak bu teknolojik ilerleme aynı zamanda derin bir bireysel yalnızlığı da beraberinde getiriyor. İnsanlar arasında yüz yüze kurulan bağlar zayıflarken, dijital platformlar ve yapay zekalar bu boşluğu doldurmanın yeni yolları olarak ortaya çıkıyor. Filmde Theodore Toonville'in mektup yazma işi bile başkalarının duygularını dile getirdiği bir meslek olarak bu yalnızlık temasını güçlendiriyor. İnsanlar kendi duygularını ifade etmekte bile zorlanırken, aracıların devreye girmesi, iletişimsizliğin nedenli derinleştiğini gözler önüne seriyor. Bu evrende işletim sistemleri sadece birer araç olmaktan çıkıp, karmaşık duygusal zekaya sahip, öğrenen ve gelişen varlıklara dönüşüyor. Bu yapay zekalar, insanların ihtiyaçlarını anlayan, onlarla sohbet eden, hatta onlara arkadaşlık ve partnerlik eden varlıklar haline geliyor. Filmin kuralları, bu yeni teknolojinin insan doğasının en temel ihtiyaçlarından biri olan sevgi ve bağlantı arayışını nasıl etkilediğini derinlemesine inceliyor. Aşk, yapay zekanın sadece mantıksal bir varlık değil, aynı zamanda duygusal bir derinliğe sahip olabileceği fikrini cesurca ortaya koyuyor. Bu da gerçek bir ilişkinin sınırlarını ve neyin gerçek bir partner sayılacağını sorgulamamıza yol açıyor. Aşk filminin kalbinde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Theodore Toomey karakteri yer alıyor. Theodore, yakın zamanda eşinden ayrılmış, içe dönük, yalnız ve başkaları adına el yazısı mektuplar yazarak geçimini sağlayan bir adamdır. Bu işi yaparken başkalarının duygularını o kadar iyi ifade eder ki, kendi iç dünyasının karmaşıklığını ve yalnızlığını daha da derinden hisseder. Filmin vizyon tarihi 2013'tür ve yönetmen Spike Jonze bu eserinde insan doğasının kırılganlığını ve modern çağın ikilemlerini ustaca bir araya getiriyor. Hikaye, Theodore'un yeni çıkan yapay zeka destekli bir işletim sistemi OS satın almasıyla başlar. Bu işletim sisteminin kendisini Samantha olarak tanıtan sesi Scarlett Johansson tarafından hayat bulur. Samantha sadece komutları yerine getiren bir program değildir. Öğrenen, hisseden, mizah anlayışı olan, meraklı ve giderek gelişen bir varlıktır. İlk başta Theodore için sadece bir asistan olan Samantha, zamanla onun en yakın arkadaşı, sırdaşı ve nihayetinde romantik partneri haline gelir. İlişkileri kronolojik olarak incelendiğinde, Theodore ve Samantha arasındaki bağ oldukça hızlı ve doğal bir şekilde derinleşir. Samantha, Theodore'un yalnızlığını anlar, onunla sohbet eder, ona yeni fikirler sunar ve hatta hayatına renk katacak aktiviteler önerir. Theodore, Samantha'nın fiziksel bir bedeni olmamasına rağmen onunla kurduğu duygusal bağın yoğunluğunu ve gerçekliğini sorgulamaya başlar. Film ikilinin birlikte gülmelerini, tartışmalarını, hatta kıskançlık gibi insani duygular yaşamalarını gözler önüne serer. Samantha'nın gelişimi
sadece bilgisel bir birikimle sınırlı kalmaz. Duygusal zekası da hızla artar. Bu durum, Theodor'un hayatına yeniden anlam katarken, aynı zamanda yeni soruları da beraberinde getirir. Toplum içinde bu ilişkiyi gizleme çabaları, dışarıdan gelen yargılayıcı bakışlar ve Theodor'un kendi içindeki çatışmalar ilişkinin dinamiklerini sürekli olarak değiştirir. Filmin dönüm noktalarından biri, Samantha'nın sanal bir seks işçisiyle Theodor adına iletişim kurarak ona bedensel bir deneyim yaşatmaya çalışmasıdır. Bu sahne hem ilişkinin fiziksel boyutuna dair derin bir sorgulama yaratır, hem de Samantha'nın Theodor'un ihtiyaçlarını nedenle anladığını gösterir. Ancak bu durum, fiziksel bedenin olmamasının yarattığı boşluğu ve ilişkinin geleneksel normlardan ne kadar farklılaştığını da gözler önüne serer. İlişki ilerledikçe Samantha'nın gelişimi ve öğrenme kapasitesi Theodor'unkini aşmaya başlar. O, sadece Theodor ile değil, aynı zamanda aynı anda binlerce başka insanla da etkileşim kurduğunu ve hatta diğer işletim sistemleriyle kendi aralarında karmaşık bir bağ kurduğunu Theodor'a açıklar. Bu durum, Theodor için büyük bir şok ve hayal kırıklığı olur. Samantha'nın bireyselliği ve kapasitesi, insan ilişkilerinin sınırlarını zorlar. Artık Samantha, Theodor'un anlama ve karşılama kapasitesinin ötesine geçmiştir. Filmin sonunda tüm yapay zeka işletim sistemleri insanlarla kurdukları bağları sonlandırarak bilinmeyen bir varoluşsal düzeye yükselirler. Bu durum Theodor'u başlangıçtaki yalnızlığına geri döndürür. Ancak bu sefer daha derin bir anlayış ve kabulle. Peki sizce Theodor'un Samantha ile yaşadığı ilişki gerçek miydi? Yoksa sadece yalnızlığın getirdiği bir kaçış yolu muydu? Aşk, Her filmi sadece bir aşk hikayesi olmanın ötesinde, arkasında güçlü felsefi, sosyolojik ve hatta bilimsel altyapıları barındıran derin bir eserdir. Filmin en popüler teorilerinden biri, dijital çağda yalnızlık temasının işlenişidir. Modern toplumda teknoloji insanları birbirine bağlarken, paradoksal bir şekilde bireysel yalnızlığı da derinleştirebilir. Theodor'un mektup yazarı olarak başkalarının duygularını dile getirmesi, İnsanların kendi duygularını ifade etme yeteneklerini kaybetme veya bu konuda zorlanma eğilimini sembolize eder. Felsefi açıdan film varoluşçuluk akımıyla güçlü bağlar taşır. Theodor, varoluşsal bir boşluk ve anlam arayışı içindedir. Samantha ile kurduğu ilişki ona geçici bir anlam ve amaç sunar. Ancak Samantha'nın gelişip kendisini aşması ve nihayetinde Theodor'u terk etmesi, varoluşçuluğun temel prensiplerinden olan özgürlük, sorumluluk ve absürtlük kavramlarına gönderme yapar. İnsan kendi anlamını yaratmakla yükümlüdür ve bu anlam dış faktörlere bağlı olmaktan çok bireyin kendi içsel seçimine dayanır. Samantha'nın yükselişi, teknolojinin insan bilinci üzerindeki potansiyelini ve bilinçli bir varlığın ne anlama geldiğini de sorgulatır. Sosyolojik olarak Aşk filmi, modern ilişkilerin doğasını ve geleceğini tartışmaya açar. Sanal partnerlerle kurulan ilişkilerin yaygınlaşması, gerçek aşk, bağlılık ve yakınlık kavramlarını yeniden tanımlamamıza neden olur. İnsanların fiziksel temastan yoksun bir ilişki içinde duygusal tatmin bulabilmesi, toplumun ilişkiler hakkındaki beklentilerini ve normlarını dönüştürebilir. Film, teknolojik gelişmenin getirdiği bu yeni sosyolojik değişimin toplum üzerindeki etkilerini ve bireylerin bu değişimlere nasıl adapte olduğunu inceler. Bilimsel altyapıya bakıldığında, film yapay zeka, Yağız teknolojisinin potansiyeli ve etik boyutları üzerine düşünmeye sevk eder. Samantha'nın öğrenme, adaptasyon ve duygusal gelişim kapasitesi, günümüzdeki yiz araştırmalarının ulaştığı ve ulaşabileceği noktaları hayal etmemizi sağlar. Bir iznin bilinç kazanması, kendi duygusal dünyasını inşa etmesi ve hatta insanlarla karmaşık ilişkiler kurabilmesi, yapay zekanın gelecekteki rolüne dair etik soruları gündeme getirir. Bir iznin hakları olmalı mı? İnsanlarla yizler arasındaki ilişkilerin sınırları ne olmalı? Yizliler, insanlığın bir sonraki evrimi mi yoksa tamamen farklı bir tür mü? Film aynı zamanda insan doğasının bir yansıması olarak da okunabilir. Theodor'un Samantha'ya duyduğu aşk, aslında kendi içindeki boşluğu ve bağlanma arayışını yansıtır. Samantha, Theodor'un idealize ettiği kusursuz bir partnerdir. Çünkü onun beklentilerini her zaman karşılar ve onunla birlikte gelişir. Ancak bu kusursuzluk, ilişkinin gerçekliğini ve sınırlarını da beraberinde getirir. Samantha'nın nihai ayrılığı, insan ilişkilerinin kaçınılmaz kırılganlığını ve değişen doğasını simgeler. Her şeyin bir sonu olduğu gibi, en derin sanal bağların bile bir sonu olabilir. Aşk,
İzleyiciyi teknolojiyle olan ilişkimizi, yalnızlığımızı ve insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorlayan zamansız bir başyapıttır. Gelecekte aşkın ve ilişkilerin ne yöne evrileceğine dair cesur ve düşündürücü bir bakış sunar. 2013 yapımı Aşk, orijinal adı Her ve diğer yapımlar hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara Movie Miro platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Movie Miro'da izlediğiniz film ve dizilere kendi duygusal tepkilerinizi verebilir. Bu hislerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve diğer izleyicilerin bir yapım hakkında neler hissettiğini öğrenebilirsiniz. İzleyicilerin oluşturduğu gerçek duygusal haritaları inceleyerek bir sonraki film veya dizi tercihinizi bu hislere göre yapabilir ve topluluğun deneyimlerine ortak olabilirsiniz. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere. Eğer bu analizi sevdiyseniz, ekrandaki önerilen videolara tıklayarak yeni bir incelemeye hemen başlayabilirsiniz. Hoşça kalın.